Güzel havası ve iklimiyle Türkiye'nin Ege kıyıları yaz aylarında turistik geziler ve tatil için vazgeçilmez yerlerdendir. Bu elverişli bölgede insanların yaşamaya başlaması binlerce yıl öncesine antik çağlara kadar gitmektedir. Günümüzde antik çağlardan kalma pek çok tarihi yapı ve şehir Ege kıyılarında yer almaktadır. Bu videoda anlatacağım Apollon Tapınağı ise Aydın'ın Didim ilçesinin girişinde bulunan devasa ve görkemli bir tapınaktır. Apollon Tapınağı'nı, tarihi ve özelliklerini anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Apollon Tapınağı'nın bulunduğu bölge aynı zamanda Didima olarak adlandırılmaktadır. Fakat Didima aslında bir antik kent değildir ve hiçbir zamanda olmamıştır. Burası Miletos'tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip bir kehanet merkezidir. Apollon Tapınağı, mitolojide Zeus ve Leto'nun oğulları, ay tanrıçası Artemis'in ikiz erkek kardeşi, müziğin, sanatın ve güneşin tanrısı Apollon için yapılmış en büyük ve eski tapınaklardan birisidir. Apollon Tapınağı'nın incelenmesi 1765'ten 1858'e kadar İngiliz, 1873'ten 1896'ya kadar Fransız, 1906'dan günümüze kadar Alman arkeologlar tarafından yapılmıştır. Kazanın başlangıç tarihi ise 1873'tür. Tarihin en büyük ve en görkemli tapınaklarından biri olan Apollon Tapınağı'ndaki araştırmalar uzun yıllardır sürse de halen bitirilememiştir. Apollon Tapınağı'nın inşa süreci bir yüzyıl kadar sürmesine karşılık tapınak hiçbir zaman tam olarak bitirilememiştir. Tarih boyunca bazı dönemlerde çeşitli medeniyetler tarafından saldırılara uğramasına, yakılıp yıkılmasına, yağmalanmasına ve deprem gibi doğal felaketler atlatmasına karşılık günümüze kadar çok iyi korunabilmiş bir tapınaktır. Tapınaktan geriye kalan kalıntılar bizlere bu muazzam mimari eser hakkında çok etkili bir fikir vermektedir. Apollon Tapınağı'nın ilk yapımı M.Ö. 8. yüzyılda başlamıştır. Neredeyse 3000 yıllık tarihi bir yapıdır. Kutsal avluda sunak, kehanet kuyusu ve Apollon'un defne ağacı gibi kült simgeleri bulunuyordu. İlk dönemlerde gösterişsiz bir yapıydı. İyon dünyasının M.Ö. 6. yüzyılda ulaştığı parlak dönemde büyük bir tapınak haline geldi. Arkaik dönemde tapınak İyon düzeninde 38-39 x 85-18 metre ölçülerinde diprotez planlıdır. Naos'un dört yanını iki sütun sırası çeviriyordu. Dıştaki sütun sırası yanlarda 21, doğu yönde 8, arka yönde ise 9 sütundan oluşuyordu. Her iki sütun sırası da göz önüne alınırsa Naos'u 104 sütun çeviriyordu. Naos'takiler de bu sayıya eklenirse tapınakta 112 sütun vardır. 120 metre uzunluğu ve başlangıçta 25 metre orijinal yüksekliği ile Helenistik döneme ait antik çağın en büyük tapınak yapılarından birisiydi. Milattan önce 495'te Lade Deniz Savaşı'nı kazanan Persler tapınağı tamamen tahrip etmiş ve hazinelerini almıştır. Büyük İskender, İyon kentlerini bağımsızlıklarına kavuşturduktan sonra tapınağı yeniden inşa ettirmiştir. Milattan önce 300 yıllarında Suriye kralı 1. Seleukos Ekbatana'ya götürülen Apollon heykellerini geri getirerek tapınağa hediye etmiştir. Helenistik dönemde plan 51-13 x 109-34 metre olarak uygulanmıştır. Arkaik dönemdekinden büyük olmasına karşın yapıda ilk plana sadık kalınmıştır. Tapınak, Efes'teki Artemis Tapınağı ve Samos Adası'ndaki Hera Tapınağı'ndan sonra Helen dünyasının 3. büyük dinsel yapısıdır. Dış peristatis
21 çarpı 10 sütunudur ve öndeki sütun aralarının daha geniş tutulduğu eski İyon geleneği terk edilmiştir. Çift peristatis 108 sütunludur. Tapınakta Pronaos ile birlikte 120 İyon sütunu vardı. Kehanet odasının girişindeki iki yarım sütunla içerideki iki sütunun başlıkları Korint düzenindedir ve sütun sayısı bununla birlikte 124'tür. Tapınağın çevresi 7 basamaklı merdivenlerle çevrilmiştir. Doğu tarafındaki ön girişte ise merdiven sayısı 14'tür. Naiskos M.Ö. 3. yüzyılda yapılmıştır ve yüksekliği 20 metredir. Adidos Ton olarak bilinen kutsal avlu 25 metre yüksekliğindedir. Doğu tarafında 24 basamaklı bir merdiven ile kehanetlerin yazıldığı ve sonucunun verildiği bir antreye çıkılmaktadır. Kehanet odası mermer çatılıdır ve 2 lonik sütunla desteklenmiştir. Bu odanın doğusunda Pronaos'a açılan bir kapı yeri vardır. Bu kapının güneyindeki pilların altında 70 ton ağırlığında yekpare mermer blok dünyanın en büyük mimari elemanıdır. Milattan sonra 200'lerde mabet önemini yitirmeye başlamış ve milattan sonra 385'te Theodosius'un emriyle tamamen önemini yitirmiştir. Hristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabetin Aditon'una bir kilise yapılmıştır. Apollon Tapınağı'nda kült festivalleri yapılmaktaydı. Didima'da kült eylemlerine en azından Helenistik dönemde spor ve müzik yarışmalarının da eklendiği her yıl düzenlenen bayramlar da dahildir. Bu tür müsabakalarda galip gelenler sıklıkla heykellerini diktirmiş olmakla birlikte Didima'da bunlardan hiçbiri ele geçmemiştir. Bununla birlikte taşa oyulmuş çelenk ve yazıtı bulunan, yarışlar hakkında bilgi veren bu tür heykel kaideleri bulunmuştur. Müzik yarışları kapsamında kitara, flüt ve trompet çalanlar, aktörler, pandomim oyuncuları ile hatipler karşılaşma yapmışlardır. Spor disiplininin gerçekleştirildiği alan tapınağın güneyinde yer alan stadyon idi. O tarafta tapınağa ait basamaklar oturma sıraları olarak kullanılmış, coşkun seyirciler basamaklar üzerine isimlerini bile kazımıştır. Hatta bazı seyircilerin bu yarışmaları izlemek üzere kendilerine sürekli ayrılan yerleri bile vardı. Karşı tarafta ise basamaklı uzun bir yapı seyircilere ait tribün olarak kullanılmıştır. Tribünden geriye sadece alttaki birkaç oturma sırası korunabilmiştir. Teras duvarının doğusunda yarışmaların başlangıç noktasını gösteren üzerinde delikler bulunan bir taş sırası tespit edilmiştir. Günümüzde tapınak basamakları ve stadyum tribünü arasındaki alanda tapınağın avlusundan buraya taşınan Bizans dönemine ait kilisenin yapı taşları durmaktadır. Müzik müsabakaları ise günümüzde tapınak alanının dışında stadyumun güneyinde 2010-2011 yıllarında tespit edilen tiyatroda yapılıyordu. Tiyatroya ait kalıntıların üzeri tekrar örtüldüğü için bugün görülememektedir. Apollon Tapınağı'nın bahçesinde yer alan, ortasında enine doğru çatlağı olan Medusa kafası bir sembol olmuştur. Bu sembolü daha önceden mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. Medusa kabartmalarının temel amacı bulunduğu yerleri kötülüklerden korumaktır. Medusa Yunan mitolojisinde Gordon adı verilen 3 kız kardeşten birisidir. Gordonlar yeraltı dünyasının canlı ve zehirli olan yılanlı saçlara sahip dişi canavarlarıdır. Diğer iki kardeşinden farklı olarak Medusa ölümlüdür. Kendisine gözleriyle bakanı taşa çevirdiğine inanılır. İnsanların kahramanı Pergaeus, Gordonların kafalarını kesmekle görevlendirilir. Ama sadece Medusa ölümlü olduğu için onun kafasını kesebilmiştir. Apollon Tapınağı tüm ihtişamıyla bugün bile insanları büyülemektedir. Tapınağın olduğu yere geldiğinizde
Adeta geçmişe gitmiş gibi olursunuz. Bir gün Türkiye'nin tatil yerlerinden biri olan Didim'e yolunuz düşerse ilçenin girişindeki Apollon Tapınağı'nı gezmenizi tavsiye ederim.